Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da FX gruptan bahsedeceğim. Burada fotoğraf üzerinde farklı çalışmalar yapabileceğiniz modüller mevcut. Şimdi fotoğrafımı ben hazırladım, pozlamasını ayarladım, beyaz ayarını ayarladım, rengini ayarladım, ışık ayarlarını yaptım. Hepsini burada history'den görebiliyoruz zaten. En son bu vereceğim efektlere kaldı sadece. Burada göstereceğim iki modül var. Biri Bloom, biri de Vignette. Bloom'dan başlayayım. Bloom fotoğrafta parlak alanlarda daha fazla ışıltı yakalamanızı sağlayacaktır. Modülü açarak başlıyorum. Hazır ayarları var. Onları uyguluyor. Ben modülü maskeyle kullanacağım şimdi. Çünkü modül çalıştığında bütün fotoğraftaki ışıklı bölgeleri tespit edip yapmış olduğu ayarlara göre oralarda ışıltı veriyor. Ama ben sadece belli bir bölgeye isteyeceğim bunu. Şimdi şeklini yükseltiyorum. Geçiş yumuşaklığını arttırdım. Ve şiddetini arttırıyorum. Gördüğünüz gibi karanlık bölgelere müdahale etmiyor. Sadece ışığın fotoğrafa göre yüksek olduğu bölgelere müdahale ediyor. Yani maskemiz çok geniş ancak maskenin olduğu kısım mesela karanlık olmasına rağmen buraya herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Daha sonra Vignette'ten bahsetmek istiyorum. Vignette hazır ayarları mevcut onun da. Görmüş olduğunuz şekliyle geliyor. Burada yapabileceğimiz Vignette'in şeklini değiştirmek, şiddetini değiştirmek, ışığını değiştirmek, satürasyonunu değiştirmek pek çok ayarı mevcut burada. Şeklini otomatik olarak da ayarlayabiliyor. Fotoğrafın boyutuna göre kendisi. Ancak ben kendim ayarlayacağım şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi merkez yuvarlakta 2 adet değiştirmek için çentiği bulunuyor. Bunlar yuvarlığa vereceğimiz şekle göre uygulamamızı sağlayacak. Şimdi bu fotoğrafta yapmak istediğim bu alt kısımlar daha karanlık olması, bu sis olan kısmın daha aydınlık olmasını sağlamak. O yüzden böyle bir şekil kullanacağım. Ve ortadaki işaretle de vignettimizin yerini değiştirebiliyoruz. Şimdi burada geçiş çok sert oldu. Gördüğünüz gibi. Bunu yumuşatmak için de dış halkanı genişleteceğim. Yine bir bozukluk var. Çünkü geçiş hala çok sert. Bu da şundan kaynaklanıyor. Buradaki brightness çok düşük. Bunu değiştirdiğinizde çemberin etrafındaki ışıklığı azaltıp arttırabilirsiniz de. Tersine de çevirebilirsiniz. Ben bunu biraz daha azaltacağım şimdi. Bu kadar yeterli. Modül fotoğrafta renklerin de uygunluğuna da müdahale ediyor. Arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde. Ancak ben müdahale etmesini istemiyorum renklere. Çünkü renklerimden memnunum açıkçası. Ayrıca burada çemberin merkezinden oluşan şekli değiştirebiliyoruz. Yani şöyle göstereyim. Shape olan kısımdan. Burada oluşturduğumuz vignette tam bir yuvarlaktı normalde. Bu şekilde. Ama bunu dikdörtgene veya dört köşeli bir yıldıza doğru değiştirebiliyoruz burada. Şimdi ben birazcık tam yuvarlaktan çıkarıp biraz dikdörtgene doğru kaydıracağım. Ve burada o ayarımı tekrar yapacağım. Evet. Şu anda benim fotoğrafım için yeterli. Yapmak istediğimi aldım açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi iki modülle fotoğrafta ayrı bir ışıltı geldi. Şöyle göstereyim eski hali. Yani eski hali de fotoğrafın işlenmiş haliydi. Ancak burada eklemiş olduğumuz modüllerle farklı bir ışıltı kat fotoğrafımıza. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.